ne kadar televizyonun karşısında kaldığınızı veya ne kadar bilgisayar oynadığınızı fark ettiğinizde şaşıracaksınız. Zaman yönetiminin en önemli kısımlarından bir tanesinin veri toplamak olduğunu söylemiştik. Peki biz bu veriyi nasıl toplayacağız? Plan yaparak toplayacağız. Yani programlayarak toplayacağız. Yani ben diyeceğim ki gelecek hafta şu kadar saat şu işi yaparım, bu kadar saat bu işi yaparım, bu kadar saatte bu işi yaparım diye bir tahmin yürüterek bir plan oluşturacağım. Ve bir hafta sonra bakacağım. Gerçekten benim öngördüğüm gibi gerçekleşmiş mi? Siz de fark edeceksiniz ki öngörülerinizle gerçekleşen arasında çok büyük bir fark olacak. Çünkü bu da bizim zaman algımızla ilgili bir mesele. Bazı şeyleri çok yaptığımızı, bazı şeyleri de çok az yaptığımızı zannediyoruz. Bazı sıkıcı şeyler gerçekten bize uzun gibi geliyor. Bazı lezzetli şeyler de çok kısa gibi geliyor. Ne kadar televizyonun karşısında kaldığınızı veya ne kadar bilgisayar oynadığınızı fark ettiğinizde şaşıracaksınız. Programınızı buna göre ayarladığınızda, yani öngörülerinize göre ayarladığınızda bir hafta sonra öngörülerinizin ne kadar doğru olduğunu göreceksiniz. Sonra tekrardan gelecek haftayı planlayacaksınız ve daha sonraki hafta biraz daha güzel olacak. Sonra yine bir sapma olacak, ona göre tekrar ayarlayacaksınız. Böylece zaman geçtikçe mükemmel programlar yapar hale geleceksiniz. Bu sayede hangi işe ne kadar zaman ayırdığınızı görebileceksiniz. Bu sayede başka işlere yeni zamanlar ortaya çıkartmak için hangi zamandan kısmanız gerektiğini de anlamış olacaksınız. Nerelere ne kadar zaman harcadığınızı anlamak zaman yönetiminin birinci şartıdır. Şimdi haftalık programları yaptık diyelim ve daha sonrasında haftanın sonunda değerlendirme yaptık. Mesela diyelim ki ben 5 saat kitap okumak için bir öngörüde bulunmuştum ve haftanın sonunda 3 saat okuduğumu fark ettim. Ve artık bir haftalık değerlendirme yapacağım. Ben neden acaba 5 saat öngördüğüm halde 3 saat kitap okudum? Acaba 5 saat okumam gerekirken 3 saat okudum, tembellik mi ettim? Yoksa ben zaten 3 saat okuyacaktım da yanlış öngörüden bulundum. Yani hata öngörüde mi, uygulamada mı? Bunu fark edip bunlar arasında düzenlemeler yaparak, zamanımızı yöneterek, her haftamızı güzelleştirerek geleceğimizi daha güzel hale getirmemiz mümkün olacak.